Bizler insanlar olarak medeniyetimiz boyunca işlerimizi kolaylaştırmak için sayısız yöntemler geliştirdik. Hayal gücümüz gelişmişti. Dolayısıyla yapacak işlerimiz çoktu. Öyle ki bir insan ömrüne sığmayacak kadar fazlaydı işlerimiz. Bu zamanı kısaltmak ve işlerimizi halletmek için harcadığımız zamanı ve enerjiyi en aza düşürmek için işlerimizi yaptıracak köleler bulduk ya da makineler inşa ettik. Her şey iyiydi, hoştu ama bulduğumuz bütün çözümlerle ilgili en büyük sorun zamanın testine tabi tutulduklarında başarısız olmalarıydı. Bozuluyorlardı. Bugün laptop bilgisayarlarda en çok karşılaşılan problemlerden birisi olan batarya ölümüyle yüzleşecek ve bu önemli parçanın ömrünü uzatmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz laptop bataryası. Laptop bataryası bildiğiniz gibi laptop bilgisayarların en önce bozulan parçası. Ve bu konuda yaptığımız şeyler kendim etrafımdan gördüğüm kadarıyla bilgisayarın bataryasını çıkararak kullanmak ya da bilgisayarın bataryasının bozulduğunu aldırış etmeden sürekli şarjda kullanmaya devam etmek gibi şeyler olduğunu görüyorum. Ama şöyle bir problem var ki bozulmuş bir batarya bilgisayarınızın daha fazla parçasına zarar verebilir. Dolayısıyla eğer ki elinizdeki bilgisayarı ayağa kaldırmak ya da biraz yükseltme yapmak istiyorsanız bataryasına önem vermelisiniz. Yeni bir batarya aldınız diyelim. İlk yapmanız gereken şey bilgisayarınızın BIOS'una girmek olmalıdır. Birinci çözüm bu. BIOS'una girerek batarya ömrü uzatma ile ilgili seçeneği aramalısınız. Bu seçenek ne yapar? Bu seçenek şarj voltajını ayarlayarak bilgisayarın batarya kapasitesinin tamamına değil de %80'ine %90'ına kadar dolmasını sağlar. Dolayısıyla lityum pillerden oluşan laptop bataryamızın ömrü uzamış olur. Çünkü overcharge dediğimiz fazla şarj ve sürekli şarjda kullanılan bilgisayarlarda gerçekleşen bu durum bataryaların şişmesine ve zamanla şarj tutma kabiliyetini kaybetmesine sebep oluyor. İkinci yapabileceğimiz şey de bataryayı hiçbir zaman %5, %10 yani bırakın %0'ı, %5, %10, %20'den daha aşağıya indirmeyerek kullanmak da bir diğer çözümümüz. Bunun için yapabileceğimiz belli başlı şeyler var. Windows kullanıcılarının yapabileceği şeyler. Mesela şu an gösteremiyorum sistemin Windows olmadığı için ama küçük bir Google araştırması herhalde şu sağ altta bir yerde batarya ile alakalı olan yerde daha uzun batarya ömrünü seçerek işaretleyebileceğiniz bir seçenek olarak karşınıza çıkacaktır. Mesela ben bu anlattığım yöntemi uygulayarak 2 yıl önce aldığım yüksek kapasiteli bataryamın sağlığını şu anda %99 olarak görüyorsunuz. Battery Health kısmında %99 olarak görebiliyorsunuz ve kullanımıma bağlı olarak 2 saat ile 3 saat arası gidiyor. Şimdi yeni laptop bilgisayar olanlar için bu süre biraz az gelebilir. Ama bu süre iyi bir süre bu bilgisayar için. Çünkü bu 11 yıllık bir bilgisayar ve o zamanlar 3 saat şarjı giden bir bilgisayar yoktu, öyle söyleyeyim. 2 saat, 1,5 saatte bitiyordu bataryaları. Dolayısıyla yüksek kapasiteli bir batarya olduğu için 3 saate kadar çıkabiliyor. Evet, bu yöntemler yeni bir batarya aldığınız zaman daha uzun ömürlü kalmasını sağlayacaktır. Bir diğer faktör bilgisayarın sürekli şarjda ya da sürekli bataryada kullanılması. Bu batarya ömrünü azaltan faktörlerden bir tanesi.
Sürekli şarjda kullanıyorsanız arada bir bataryada kullanın. Sürekli bataryada kullanıyorsanız arada bir şarjda kullanarak batarya ömrünüzü uzatabilirsiniz. Şurada bir sekmede, bir tarayıcı sekmesinde görmüştüm Windows kullanıcıları ne yapabilir. Evet, burada mesela görüyorsunuz şu şekilde Windows herhalde 10. Şöyle bir şey var. Bunu en sola çektiğiniz zaman Best Battery Life, en iyi batarya ömrü diye seçtiğiniz zaman batarya ömrünü uzatacak çözümler sunuyor Windows. HP bilgisayarlarda BIOS ekranına girdiğiniz zaman mesela az önce bahsettiğim şarj voltajını kısıtlama olayı HP bilgisayarın BIOS aracında gördüğünüz şekilde. Lenovo'da nasıl yapıldığı anlatılmış. Lenovo'da işte Asus'ta vesaire hepsinde, MSI bilgisayarda, yani çoğunda Dell, bu büyük firmaların çoğunda var. Hatta belki buraya yansımayan daha küçük, daha az bilinen firmaların da bilgisayarlarında BIOS'ta böyle bir özellik bulunuyordur. Battery yazan kısma, battery yazan kısmı baktığınız zaman bununla ilgili bir seçenek göreceğinizi düşünüyorum. Onunla ilgili ciddi, güçlü bir inancım var. Evet sevgili arkadaşlar, kolay bir şeyle başlayalım dedim. Herkesin anlayabileceği, herkesin yapabileceği kolay bir şeyle. Tabi batarya almak için elinizdeki laptop buna değer mi? Ona bakmak gerekiyor. Benim cevabım herkese aynı olacaktır arkadaşlar. Değer. 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl, 10 yıla kadar, hatta 15 yıla kadar olan laptoplarda eğer ki böyle, nasıl söyleyeyim, bip yapma gibi problemleri yoksa, açılışta ötme gibi problemleri yoksa ya da anında ekran gidiyor bir daha açılmıyor vesaire gibi problemleri yoksa, yani onlar da çözülebilir tabii ki, ama ben kullanıcı olarak bizlerin çözebileceği şeylerden bahsediyorum. Benim cevabım masraf yapmaya değer. Batarya alıp kullanmaya değer. Daha sonra anlatacağım çözümlerde bilgisayarınızı en son hatırladığınızdan daha yüksek performanslı nasıl hale getirebiliriz? Onları anlatacağım ve sizin hatırladığınız gibi olmayacak bu laptopunuzun performansı. Dolayısıyla çok geç olmadan bir batarya almanızı ve onu o bulunduğu tozlu raftan çıkarıp temizlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, şimdilik bu bölümde anlatacaklarım bu kadar. Bakalım, şimdi videoyu izleyeceğim. Yayınlamaya değer bir şey olmuş mu olmamış mı? Göreceğiz bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet, şimdi videoyu izledim ancak BIOS'u açıklamam gerekiyordu bence. BIOS nedir? Hiç bilmeyen insanlar için. BIOS arkadaşlar, işletim sistemi yüklenmeden önce devreye giren basit bir programdır. Anakartta, yani bilgisayarınızla ilgili her şey, bütün komponentlerin, bütün bileşenlerin bulunduğu devre üzerinde bir çipi vardır, bir pili vardır. Sistemin saatini tutar vesaire. Belli başlı temel işletim sisteminden daha alt kademede gerçekleşen belli başlı işlemleri denetler. Ve bu sisteme giriş yapmak için F2, Escape, F10, F11, F12 gibi butonlara basmamız gerekir. Hangisi olduğunu bilgisayarınızın marka modeline bağlı olarak değişecektir. Şimdi onu göstereyim. Nasıl buluruz? Mesela elimizde 10 yıllık bir HP bilgisayar var diyelim. 10 yıllık HP bilgisayar. 10 yıllık bir HP bilgisayarı kullanmaya değer mi demiş. Demiş ki evet, 10 yıllık bir bilgisayarı kullanmaya, işte web tarayıcısı olarak ya da edit işleri için kullanmaya değer yazmışlar. Benim cevabım da bu olur. Bir modelini bulmak istiyorum. HP Compact DC ne diyor? DC 7700. Bakalım.
Şimdi bilgisayarımız bu olsun. HP Compact DC 7700. Bunu en sona yazalım. How to enter BIOS on an HP. Evet. Kilit ifademiz bu. How to. How to ifadesi arkadaşlar. Nasıl girilir? Evet, diyecek ki bakın orayı Google benim için bold yapmış. Tab bilgisayarın başlangıcında F10 tuşuna basın. Bilgisayar başlarken o logo görünürken F10'a bir iki defa bastığınız zaman BIOS'a girebileceğimizi gösteriyor. Dell bir bilgisayarınız vardır, Escape'e basmanız gerekir. Bilmiyorum. Ya da Asus bilgisayarınız vardır, F2'ye basmanız gerekir. Olabilir. Yani bunlar genelde benim karşılaştığım BIOS'a girmek için tuşlar. BIOS bu. Onun dışında başka neyi anlatmadık, neyi açıklamamışız. Evet. Herhalde bu kadardı. Evet arkadaşlar, ilk videonun ilk serisi, hatam olduysa, dil sürçmesi olduysa artık olumlu, olumsuz eleştirilerinizi bekliyorum. Umarım faydalı bir seri olur sizin için. Ben keyif alıyorum şu anda. Yani bildiğim şeyleri paylaşmaktan keyif alıyorum. Umarım siz de keyif alırsınız. Ben kendi ellerimle tamir ettiğim ya da ayağa kaldırdığım herhangi bir şeyi kullanmaktan çok keyif alıyorum. Yani sanki yoktan yere bir şeyim olmuş gibi, yani bir bilgisayarım olmuş gibi, artık tamir ettiğim şey her neyse, ayağa kaldırdığım ya da upgrade ettiğim, yükselttiğim şey her neyse çok keyif alıyorum. Ve benim gibi hisseden insanlar için rehber niteliğinde demeyeyim de, yani nasıl diyeyim ya, yardımcı nitelikte bir seri yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizin de soru cevaplarınızı, geri bildirimlerinizi bekliyorum bu süre içinde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu kadar. Bu sefer.